Arkadaşlar merhaba. Felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde bugün sizlerle ilginç bir konuyu ele alacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu sorayım. Felsefe okudukça insanın sorunlarını çözer mi? Yoksa felsefe okudukça insanların sorunları daha da girift ve içinden çıkılmaz bir hale mi gelir? Aslında videonun sonunda sizin beklediğiniz yanıtı vermeyeceğim gibi bir his var içimde. Gelin beraber Warburton'dan hareketle bu konuyu analiz edelim. Şimdi biz neredeydik? Tartışma sanatını ele alıyorduk ve tartışma sanatının da en önemli konusu neydi? Soru sormak. Yani sorularla tartışmayı yönlendirmek ve tartışmanın neticesinde doğru sonuçlara erişebilmekti. Fakat dışarıdan bakıldığı zaman Warburton burada da söylüyor. Felsefe bazen soruların sorulduğu ancak hiçbir zaman yanıtlara varılamayan bir faaliyet olarak nitelendirilir diyor. Ve çevrenize baktığınızda da felsefenin böyle bir faaliyete dönüştüğünü söyleyen de çok insan göreceksiniz. Neden acaba İnsanlar felsefenin içinden çıkılamaz sorunlara insanı götüren bir sürece tekabül ettiğini düşünüyorlar sizce? Ben şöyle düşünüyorum. İnsanlar toplumsal yaşamın içinde, hayatın içerisinde bir takım sorunlarla karşılaşıyorlar ve bu sorunların üstünü örterek aslında kendilerine güvenli bir alan yaratıyorlar. Ve bu yarattıkları güvenli alan sorgulanmadığı, sorularla deşilmediği ve herhangi bir şekilde üzerine gidilmediği için onun kafasında bir sorun olarak algılanmıyor. Çünkü gömülü bir şekilde duruyor ve sorun çok ciddi boyutlara varmadığı sürece o sorunu görmezden gelmeyi yeğliyor. Felsefe ne yapıyor? Felsefe işte bu noktada gerek farklı fikirlerdeki arkadaşlarımız olan tartışmalarımızda gerekse iç hesaplaşmalarımızda bize sormadığımız soruları hatırlatıyor. Bu da tabii yeni sorunlarla, yeni problemlerle karşılaşmamızı sağlıyor. Peki bu sorunlarla ve problemlerle karşılaşmak sorunlarımızı çözüyor mu? Yoksa sorunlarımızın içinden çıkılmaz bir hale gelen bir sürece mi karşılık geliyor? Warburton felsefenin insanın sorunlarını giriftleştirdiğine dair görüşü bir yönden doğru buluyor, bir yönden yanlış buluyor. Şimdi neden doğruyu buluyoruz? Çünkü demin söylediğim üzere insan sorunların üzerine gitmediği ölçüde o sorunları yok sayıyor. Ama sorunların üzerine gittiğinde de ya o sorunları çözmesi gerekiyor ya da sorunların içerisinde eğer çözüm yolunu bulamazsa daha da büyük bir problemle karşı karşıya kalması söz konusu oluyor. Çünkü çözüm yolunu bilmediği bir şeyi sorgulayarak ilerlediği zaman girift bir tartışmayla karşı karşıya kalıyor. O zaman felsefedeki yani soru sormadaki, tartışmadaki temel problem ne? Yöntem meselesi. Yani biz bir konuyu ele alırken, bir hesaplaşmayı yaparken, zihnimizdeki bir problemi tartışırken yöntemimiz doğruysa o soruna dair sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanına sahip olabiliyoruz. Şimdi Warburton burada Russell'ın felsefe sorunları başlıklı eserinden bir alıntı yapıyor. Orada da diyor ki felsefenin değeri aslında büyük ölçüde belirsizliğinde aranmalıdır. Neden belirsizliğinde aranmalıdır? Biz kendimizi belli bir alanın içerisine sıkıştırdığımız için o alanın içerisinde toplumsal normlar, gelenekler, öğretiler, anlayışlar, inançlar bizim hayatımızın içerisindeki farklılıkları kavrama ve anlamamıza engel olan konforlu bir alan yaratır. Ve bu konforlu alan aslında belki de konforlu değildir. Niye değildir? Çünkü biz düşünmediğimiz, sorgulamadığımız için pek çok hatayı barındıran, pek çok zorluğu barındıran, pek çok suistimali barındıran bir alanın içerisinde onları sorgulamaksızın bu yapının içerisine hapsoluruz. Ve bu bizde de bir kibir doğurur. Neden? Çünkü biz o öğretilerimizin geleneksel işte geçmişten bugüne gelen yanlışlarıyla doğrularıyla bizi biz yapan o yapının kesinlikle doğru olduğu kanaatini taşırız. Ve bundan dolayı da başka görüşlere ve düşüncelere karşı da içimizde büyük bir kibir ve doğruluğun verdiği eminlik bizi burada belirler. Şimdi ben bu noktada size İslam felsefesiyle ilgili de bir müzakere listemizi önermek istiyorum. Faysalı tefrika yani tekfir söyleminin temelleri başlıklı müzakeremize de bakabilirseniz oynatma listesinden orada da aslında bunu görüyoruz. Yani insan ne kadar çok fikirlerine saplanıp kalır ve kendi düşüncelerinin tek doğru olduğunu söylerse işte o kadar çok bağnazlığa ve tutuculuğa gider ve bu ondaki kibirle birleştiği zaman diğer insanları ötekileştiren, kendini asla sorgulamayan ve katı bir düşünceyle hareket eden insana dönüştürür. İşte felsefe bu noktada insana müdahale eder. Demin dediğimiz sorunları belki de büyütür. Niye büyütür? Çünkü önceden hiç soru sormuyoruz. Kendimizi hiç sorgulamıyoruz. Diğer dünyamıza dair problemleri, çatışmaları üstünü örtüp geçiyoruz. Ama felsefe diyor ki orada sorun var ve bu sorunu çözmelisin. Sen felsefeyle uğraşmaya başladığın zaman o sorunları keşfetmeye başladıkça çatışma ortamı oluşacak ve çatışma ortamının neticesinde bir hesaplaşmaya girmen gerekiyor. İşte hesaplaşmaya girmek, insanın kendisiyle yüzleşmesi ve zihinsel dünyasını tekrardan sağlıklı bir şekilde inşa etmesi
konforunu ve düşünce dünyasını yeni bir noktaya taşımasını gerektirecektir. Bundan dolayı da felsefe sorunları aslında küçültmez. Felsefe sorunları büyütür. Sorunları büyütür derken niye büyütür? Çözümü bulmanız için büyütür. Çünkü sorunu biz sorun olmaktan çıkartıp üzerine örttüğümüz zaman belki sorunu görmezden geliyoruz ama sorun kendi içerisinde duruyor. Ama felsefe diyor ki bu sorun var ve bu sorunu çözmen gerekiyor. Buna dair soruları, buna dair yöntemini ve buna dair çözümlerini sunmalısın diyor. İşte bu büyütme aslında çözüme yönelik bir tutuma işaret ediyor. Warburton'un Russell'dan yaptığı anlatıda bir husus daha var. O da diyor ki felsefe bizim kesinlik duygumuzu alır. Yani fikirlerimizdeki tutuculuğu, bağnazlığı ve kat'i bir şekilde bizim doğru bilgiye ulaştığımız hissini bizden alır. Onun yerine daha esnek ama daha geniş bir bilgi haznesi bize sunar. Hareket alanımızda bu çerçevede genişler. Hareket alanımız genişledikçe de bizim düşünce dünyamız zenginleştiği için felsefi düşüncenin getirdiği o zenginlik bizim zihnimize yansıyacaktır. Ve bu da insandaki huzursuzluğu arttırıyor. Yani siz felsefeyle uğraştıkça gözlüğünüzü değiştiriyorsunuz ve artık problemi örten bir gözlük değil, net bir şekilde gören bir gözlüğe sahip oluyorsunuz. Bu da kimi zaman acıyı da arttırmaya yetiyor. Peki felsefe çok girift, çok detaylı, işte insanın sürekli olarak kafasını meşgul eden sorunları sürekli yaşaması anlamına geliyor. Aslında burada Warburton'un şöyle bir şey var. Diyor ki felsefe temel ve net sorularla başlar. Yani biz olayları giriftleştirerek felsefi bir hale getirmeyiz. Felsefede olayları ne kadar sade, ne kadar nesnel, ne kadar net ifade edersek o kadar açık ve net sonuçlara erişiriz diyor. Bu demek değildir ki biz bunu böyle yaptığımız zaman felsefede girift problemler ya da sorunlar yok. Var. Ama bunun aşaması var. Yani biz felsefi sorgulamalara başladıysak bu sorgulamaların temelinde net, açık ve anlaşılır cümlelerle kendi meramımızı anlatmamız ve karşımızdaki insanların da sordukları ya da söyledikleri şeylerin açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını beklememiz gerekiyor. Şimdi Sokrates'in kendi yaptığı yöntemde başarısı neydi? Karşısındaki insanlara net sorular sorarak onların bildikleri şeylerden hareketle hiçbir şey bilmediklerini kendilerine göstermesiydi. İşte aslında felsefe Sokrates'in tarzında, yani Sokrates'in yönteminde ne yapılıyordu? Karşıdaki insanın bilgisizliğinin bilgileri vasıtasıyla ortaya çıkartılmasıyla çok daha farklı bir boyut kazanıyordu. Onun için de biz de sorularımızı sorarken bilgiyi açık ve anlaşılır bir şekilde etrafımıza sunacak bir yöntemle ele almalıyız. Giriftleştirerek ve karmaşıklaştırarak içinden çıkılamaz bir noktaya getirmemeliyiz. Şimdi birçok yerde, bazen sempozyumlarda, panellerde bildiri ya da tebliğ sunuyor arkadaşlar. Fakat konunun ele alınış tarzı giriş, gelişme ve sonuç şeklinde öncelikle problemin ne olduğu ve probleme dair çözüm önerilerinin neler olduğu ve bizim tercihimizin ne olduğu şeklinde bir akışla ilerlemediği için ve kendisi de sorunu çoğu zaman anlamadığı için dinleyici diyor ki ya felsefe çok karmaşık ve biz bu karmaşık meseleyi anlayamıyoruz. Halbuki orada sorun kişinin yöntem bakımından konuyu, meseleyi açıklıkla anlatabilecek bir duruma gelmemesidir. Burada da zaten insanların bir konuyu basit bir şekilde anlatabilme yeteneğinin o konuyu anlamasından geçtiğini, eğer kişi konuyu anlamamışsa o konuyu herkesin anlayacağı bir dille anlatma noktasında da yoksunluk oluşacağını, kendisinde bu tip bir melekenin gelişmeyeceğini Warburton da söylüyor. Yani temelde felsefe hem senin işitmen hem de işitilmen. Karşılıklı olarak insanların birbirini anlamasıyla gerçekleşen bir sürece işaret ediyor. Ve biz sorularımıza aldığımız yanıtları anlamalı, dinlemeli ve aynı şekilde basit ve net cevaplarla karşımızdaki insanlara kendi durumumuzu ve tutumumuzu anlatabilmemiz gerekiyor. Ve ne kadar çok kendi görüşlerimizi berraklaştırır ve anlaşılır hale getirirsek karşımızdaki insanların bizim fikirlerimize olan itirazı da o derecede azalacaktır. Çünkü insanların itiraz etme sebebi eğer inat değilse aslında bizim görüşlerimizin yanlış olduğunu düşünmeleri sebebiyle gerçekleşiyor. Ama biz net ve açık bir şekilde görüşlerimizi ifade edebilirsek o zaman bu itirazı da ortadan kaldırmış oluyoruz. O nedenle de Warburton'un en önemli vurgularından bir tanesi açık, anlaşılır, özlü ve şeffaf bir dille sorunlarımızı ortaya koymak, berraklaştırmak, elimizden geldiği ölçüde konunun kapalı alanlarını açık, anlaşılır dille sunmaya çalışmak diyebiliriz. Yani tartışma sanatının en önemli hususlarından bir tanesi soru sormak ve soru sorduktan sonra da buna dair yanıtlarımızı açık ve anlaşılır bir şekilde
cevaplamak ya da karşımızdan bunun cevabını beklemek. Şimdi videomuzun başındaki soruya dönelim. Sizce felsefe sorunlarımızın anlaşılması noktasında açık ve anlaşılır bir metot mu sunar, yoksa sorunları daha da girifleştiren bir noktaya mı götürür? Bunun cevabını sizlerden de yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Gelecek hafta aktif yazma bölümüne geçiyoruz. Biz burada arkadaşlarımızla yazım tekniği üzerinde yıllardır çalışıyoruz, müzakere ediyoruz ve sizinle de Warburton'un önerileri ve bizim buradaki tecrübelerimizden hareketle aktif yazma tekniğini de müzakereye açmış olacağız. Kitabımız da yavaş yavaş bitiyor. Sizlerin de eğer başka önereceğiniz kitaplar varsa müzakere edilmesini istediğiniz yorum bölümüne yine bunları belirtebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.